Herkese merhabalar. Muhtemelen birçoğumuz bu konuda pek yüz yüze gelmek istemesek de finansal sağlığımızın bozuk olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle bu çağda finansal sorunlarla o kadar burun burunayız ki maalesef bunu ne kadar göz ardı etsek de bir şekilde her seferinde karşımıza bir canavar olarak çıkıyor. Peki bu durumun temel sorumlusu ne? Finansal olarak yeterince bilgi sahibi olmamamız mı? Birçok aile aslında kendi finansal yapısını nasıl yönetmesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Para biriktirmesi, daha az harcaması, gelirini arttırması, harcamalarını doğru bir şekilde gerçekleştirmesi şeklindeki temel kavramları istisnasız bütün aileler algılamış durumda. Ben kendimden örnek verirsem de ailelerin daha doğru, daha iyi finansal kararlar almalarına yardımcı olan finansal danışman olarak ben finansal okuryazarlık eğitimleri verdikten sonra dahi ailelerin ilgili bu finansal kararları konusunda hareket ederken ciddi mücadeleler çektiğini gördüm. Hakim oldukları bu finansal bilgi maalesef yeterli davranışa neden olamadı. Finansal okuryazarlık tek başına davranış değişikliklerine ya da mücadelenin son bulmasına ya da var olan finansal hastalığın ortadan kalkmasına yeterli değil. Peki sonuç ne? Bunun çaresi ne? Şimdi bu olayla alakalı 2 tane Yale Üniversitesi'ndeki üniversite profesörü oturmuşlar, çalışmışlar ve buna bir yanılgı ismini koymuşlar. Bu yanılgının adı bilmek başarmanın yarısıdır yanılgısı. Demek istediği şu ki ne kadar bilirsiniz bilin, sonuç olarak çoğu durumda sadece bir şeyi bilmek onu başarmaya yetmiyor arkadaşlar. Bilginin davranışı değiştirme üzerinde pek de bir etkisi yok. Bunu gündelik hayattan şöyle örneklendirebiliriz. Hepimiz güneş kremi sürmeden güneşe çıkmamamız gerektiğini biliriz. Hepimiz sigara içmenin zararlı olduğunu biliriz. Bu zararın hem bedenimize, hem kesemize, hem çevremize zarar verdiğini biliriz. Sigara paketlerinde sigara içenlerinin sonunun fotoğrafları da mevcut. Hem kendimize hem çevremize verdiğimiz onca zarara rağmen hala sigara içmeyi sürdürürüz. Ya da doktorumuz bize ne zaman diyet yapmanız gerekiyor dese tam tersi bir duygu içimize girer ve eve gider hemen gizlice koca bir cipsi gömeriz. Aynı şey finansal durumlar için de geçerlidir. Ne kadar kendimize sözler de versek bir bakmışız o ay maaşımızın çok büyük bir kısmını isteğimiz dışında harcamış buluruz kendimize. Yani kısaca demem o ki bilmek davranışı değiştirmeye maalesef yetmiyor. Bu arada dediğim gibi söylemesi çok kolay ama yapması gerçekten zor. Burada herkes anlıyorum çünkü aynı geminin içinde ben de varım. Hiç kullanmadığım bir hikaye uygulamasına tam tamına 2 yıl para harcadım. Ayda 59 liralık olan bu uygulamayı bir kere denemek için satın aldım. Sonra her ay bunu kart ekstrelerimde gördüm. Her ay gördüğüm an bunu kapatmam gerekiyor dedim. Tek yapmam gereken kapatmam gerekiyor dediğim an girip üyeliklerimden aboneliğimi silmekti. Ama bunu yapabilmem tam tamına 2 yılımı aldı. Düşünün bu sürede bütçemden her ay havaya 59 lira para aboneliğimi harcadım. Hiç kapağını bile açmadım. Ve şu an eminim ki ben de yalnız değilim. Muhtemelen birçoğunuzun hiç kullanmadığınız, hala ödemesini yaptığınız birçok aboneliğiniz mevcuttur. Peki bunları niye anlattım? Hepimiz artık şu bahaneden kurtulalım. Evet, benim finansal sağlığım bozuk çünkü ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ama bize hiç mali eğitim vermediler ki. Bu arada vermeleri gerekiyor dipnot ama bizim açımızdan mali başarısızlıklarımızı bilgi eksikliğine yontmamız adil değil. Çünkü temelde hepimiz yapmamız gerekeni biliyoruz. Sadece bunu yapmak gerçekten zor. Peki neden zor? Bilmemize rağmen neden bunu yapamıyoruz? Bunun temel nedeni olayın etki alanımızla, çevremizle ilgili olması. Yapısal olarak, çevresel olarak bir etki alanı içindeyiz arkadaşlar. Çevremizle alakalı bir sorunumuz var bizim. Etrafınıza bir bakın. Para harcamak için ne kadar çok alan var farkında mısınız? Para harcamanın ne kadar legalize edildiği bir ortamda yaşıyoruz.
internet siteleri, alışveriş merkezleri, önümüze çıkan pop-up'lar, reklamlar, alışveriş bültenleri, cep telefonumuza gelen mesajlar, indirimler, promosyonlar, birçok çapalamanın altında sürekli para harcamamız gerekiyormuş gibi bir hissin içinde yaşıyoruz. Ve para harcamak sanki bizler için bir kayıp değil, kazançmış dürtüsüyle hareket ediyoruz. Şöyle ki, yapılan, bizler için hedeflenen reklamlar çok kişisel. Ya verilen bütün kurumsal sistemlerin, kurumsal reklamasyonun altında bizi bir şekle sokmak var. Odağımızı kendimizden, birikimimizden ve kendi hayatımızdaki ilerleme seviyesinden alan ve bizi harcamanın illüzyonuna sokan bir sistemin tamına ortada bırakılmış vaziyetteyiz. Her alışveriş merkezine girdiğimde kendimi bu illüzyonun ortasında hissediyorum. Sanki çevremde sihirli güçler var, sihirli renkler, ışıklar, sesler, çarpıcı afişler, bana güler yüzle hoş geldiniz diyen mağaza görevlileri, çeşit çeşit albenili birçok eşya ve günümü, saatlerimi burada geçiriyorum. Peki sonunda beynimde yaratılan izlenim ne? Harcamak seni iyileştirir. Harcamak seni daha üstün biri yapar. Harcamak etrafa senin ne kadar başarılı olduğun, bu evrende ne kadar tatminkar olduğun, neleri aştığını gösterir. Böyle gizli mesajlarla dolu bir tünelin içine sokuyor bizi. O yüzden de bilinçaltımızdaki bilgi doğru olan bilgiden çıkıyor ve finansal olarak tam zıt bir bilgiye giriyor. Harcamak harika bir şeydir. Harcamak ışıltıdır. Harcamak hayatınızı ışıltıların içinde var eder gibi sizi başka bir cezbetmenin, benliğin içine alıyor. Yediğiniz şey aslında şnitzel olsa bile siz sanki onu başka bir yerde yiyerek yediğiniz şeyin tavuk olmasının dışına çıkarıyorsunuz. Yediğiniz şey aslında makarna, evde yaptığınız domates soslu makarna olmasının yanında yediğiniz şey bolognese soslu makarna oluyor. Bir anda o bulunduğunuz ortamın şaşası ve gösterişiyle siz kendinizi bulunduğunuz gerçek reel seviyenizden çıkarıp çok daha farklı bir seviyede görmeye başlıyorsunuz. Ve bilinçaltımız bundan büyük bir haz ve mutluluk duyuyor. Ama bu temelde bize neye neden oluyor? Bütçemizde büyük deliklere neden oluyor. Sonrasında finansal sağlığımızı bozuyor ve her hastalık gibi komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Büyük borçlar, mutsuz bir aile, finansal tartışmalar ve sanki her şeyin sorumlusunun para olduğu bir evrene dönüyoruz. Oysa zenginleşmedeki amaç ne? Her şeyin sorumlusu para değil. Bütün zenginliği arttıran şeyin parayı kullanma, paranın bizim lehimize şekilde daha zengin bir hayata bize getirecek şekilde kullanılan bir araç olmasıdır. Bunun için herkes öncelikle duracak ve çevresini inceleyecek. Nelerden etkilendiğinin farkına varacak. Ve bu çevresel etkiyi kesebilmek için de finansal okuryazarlığın yanında bilinçli olarak finansal sağlığını gözden geçirecek. Bunun için birkaç ipucu vermek istiyorum. Ne zaman ki finansal olarak bir hastalığınız olduğunu kabul ederseniz ve bunu iyileştirmek için yola çıkarsanız her şey o anda değişmeye başlar. O zaman da gerekli tedavileri uygulayarak kendi finansal sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Finansal sağlığınızı iyileştirdikten sonra da çok rahat bir şekilde kendi paranızın kontrolünü eline alarak zengin hayatınıza geçiş yapabilirsiniz.